Şeyi merak ediyorum. Hiç başına geldi mi? Böyle hani gerçekten Türk olduğun için ee, ırkçılık olabilir veya nasıl Geldi. diyeyim, ee, böyle seni hani farklı görmelerine sebep olan bir Geldi durum. geldi. Lisedeyken daha çok oluyordu aslında. Lisedeyken bir kere hani yurt dışında okuyanların bir başına gelen klasik şeyler vardır zaten. Hani Türklerin işte siz okula deveyle mi gidip geliyorsunuz? İşte bana mesela işte ben tight giyiyorum okula giderken günlük. Sen Türkiye'de kapalıysan nasıl burada böyle giyiniyorsun falan. Hmm. Yo, değilim kapalı, hayır. Olmayabilirim. İşte içki içiyor musun? Ee, işte içki içtiğin için sana nasıl bakıyorlar Türkiye'de falan. Ama onun dışında ırkçı şey olmuştu hani e, Rus bir çocuk lisede, hiç de sevmediğim bir çocuk birden bana gelip çok random bir şekilde biz milli marşımızda Türklere küfrediyoruz falan demişti. Bir de üzerine şey demişti, Konstantinopol sizin değil. Hmm. Hani ne diyebilirim yani, gerçekten ne dememi bekliyorsun? Ya ben devleti temsil etmiyorum. Hani git problemini Fatih'le çöz. Hiçbir alakam yok. O enteresan mesela ama onun dışında hani diğer dediğin işte tight giyme veya içki içmeyle ilgili insanların beklentileri oluyor. Evet. Ben Türk'üm dediğinde veya çok basit hani ben Arap'ım işte ben şuradan geldim buradan geldim dediğin zaman insanların bir beklentisi oluyor sana karşı. Evet. O da çok değişik yani çünkü hani Kanada'da herkes aynı mı yaşıyor? Hayır. Bazısı Hristiyan, dine çok sadık, bazısı ateist, hiç alakası yok. Bir sürü Müslüman var bu ülkede. Yani Evet. her ülkede çok farklı yaşayan insan tiplemeleri var. Evet. Ya ama bizi tabii Türkiye'yi Orta Doğu'dan sayıp birazcık daha Arabistan gibi görüyorlar sanırım. Hani ben öyle algılıyorum. Bu kadar şartlı olması. Evet ama işte bu beklentileri tamamen bilgisizlikten geliyor Aynen aslında. aynen, tabii ki. Yani çünkü Arabistan'da da herkes bir çeşit Aynen. yaşamıyor. Ha, bu arada çok bunun tam zıttı. Türkiye'yi çok seven, işte Türk yemeklerine Hmm. bayılan bir kesim var mesela burada. Türk'üm dediğin zaman, aa işte I love your food, yemekleriniz çok Hmm. güzel, işte Türkiye diyorum mesela, o İstanbul falan, böyle hani klasik. Çok olumlu tepkiler veren insanlar da var. Ya, ama işte olumlusu da olduğu zaman da şey yapmıyorsun yani, Türkiye'yi bilsinler, bilmeleri de hoşuma gidiyor ya da sormaları da hoşuma gidiyor yani. Beni en çok ne üzmüştü biliyor musun? Ee, Herhalde ikinci sınıftı. Bir arkadaşımla sohbet ediyorduk. Bayağı böyle derin bir sohbete girmiştik. İşte Çin'in politikalarından mı ne bahsediyorduk ve hani ülkenin nasıl yönetildiğinden, işte Türkiye'de işlerin nasıl gittiğini falan biraz soruyordu. Ve hani konu dolaştı, dön dolaştı ve şeye geldi. Hani sen Müslüman mısın? Müslümansan 10 üstünden kaç Müslümansın diye bir soru sordu bana. Hmm. İşte ben de önce bir düşündüm ve sonra şey dedim hani ya evet hani herhalde Müslümanım diyebilirim. Fakat hani 10 üstünden kaç Müslümansın diye sorarsan 4-5 falan ya öyle çok iyi bir Müslüman değilim diye cevap vermiştim. Ve şey dedi hani peki 10 olsaydın nasıl olacaktı falan. Dedim ki yani 10 üstünden 10 Müslümansan çok böyle hani ahlaki değerleri yerinde olan bir insan olman gerekiyor. İşte temizliğine dikkat eden, çevresindekilere saygı duyan. Yani çünkü Ya ama e, yani hani bu soru beni açıkçası şu an gerdi, hani biraz evet sana evet sorulan soru. Hani çünkü senin ahlaki değerin yok mesela, sen 4'sen ya da bunu numaralandırmak bilmiyorum ne kadar doğru. Hani değil kesinlikle değil ama benim zaten dediğim şey değil. Hani işte 10 san ahlaki değerlerin müthiş 4 sen değilden çok 10 san büyük ihtimalle öyledir. Çünkü hani eğer tamamen takip yani tamamen sen işte Kur'an'da yazanlara veya ne bileyim dinde öğretilenlere
şeysen, hani kendini adamışsan, Hı hı. o zaman hani insanlara kesinlikle zarar vermeyen bir yapıda olmak zorundasın zaten ya. Biraz ondan bahsediyordum, hani 10. Aa. Ve çocuk durdu, baktı bana, şöyle bir şey söyledi. Öyle mi ya, ben 10 olduğunda etrafı bombalayan adamlardan oluyorsun zannediyordum.